Pramac Yamaha takım patronu Gino Borsoy, Toprak Razgatlıoğlu için öyle sözler kullandı ki MotoGP dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Deneyimli yönetici, Toprak'ın kendisine geçmişte birlikte çalıştığı 2 dünya şampiyonunu hatırlattığını söyledi. Üstelik bu övgü sadece karakteriyle sınırlı değil. Yamaha'nın Toprak hakkındaki gerçek düşünceleri, 2027 planları ve Brno testinden çıkan dikkat çekici detaylarda ilk kez bu kadar net şekilde ortaya kondu. MotoGP'deki ilk sezonunu geçiren Toprak Razgatlıoğlu için yapılan değerlendirmeler, yalnızca pistte aldığı sonuçlarla sınırlı kalmıyor. Pramac Yamaha takım patronu Gino Borsoy'un son açıklamaları da bunun en dikkat çekici örneklerinden biri oldu. İtalyan yönetici, Türk sürücünün şu ana kadarki performansını değerlendirirken hem gelişim sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi hem de karakteriyle geçmişte birlikte çalıştığı 2 dünya şampiyonunu hatırlattığını söyledi. Bu sözler, yalnızca bir övgü olarak değil, takım içinde oluşan güven ortamının da göstergesi olarak yorumlanıyor. MotoGP gibi uyum sağlaması son derece zor bir kategoride böylesine olumlu ifadelerin kullanılması, Toprak'ın doğru yönde ilerlediğine dair önemli bir mesaj niteliği taşıyor. Ancak Borsoy'un açıklamalarındaki asıl dikkat çeken nokta bununla sınırlı değildi. Borsoy'un üzerinde durduğu ilk konu, beklentilerin bugünkü sonuçlardan çok gelişim süreciyle ilgili olmasıydı. Deneyimli takım patronuna göre Toprak, sezon başında belirlenen hedeflere uygun biçimde ilerliyor ve bu durum hem sürücüyü hem de ekibi memnun ediyor. Dışarıdan bakıldığında birçok kişi onu ön grupta mücadele ederken görmek istese de, mevcut teknik tablo bunun gerçekleşmesini kolaylaştırmıyor. Yamaha YZR-M1'in henüz podyum mücadelesi verecek seviyeye ulaşmadığını vurgulayan Borsoy, değerlendirmelerinde motosikletin sınırlarını özellikle ön plana çıkardı. Böylece elde edilen sonuçların yalnızca pilot performansıyla açıklanamayacağını da net biçimde ifade etmiş oldu. Takımın bakış açısına göre süreç, kısa vadeli başarıdan çok uzun vadeli ilerlemeye odaklanmış durumda. MotoGP'ye geçiş yapan birçok başarılı ismin ilk aylarda zorluk yaşadığı biliniyor. Toprak da benzer bir dönemin içinden geçiyor. Borsoy'un ifadelerine göre sezonun ilk yarışlarında karşılaşılan sıkıntılar tamamen ortadan kalkmış değil. Buna rağmen Türk pilotun çalışma disiplininden ödün vermemesi takımın en fazla memnun kaldığı konular arasında yer alıyor. Özellikle mühendislerden gelen geri bildirimleri dikkatle uygulaması ve her hafta üzerine yeni kazanımlar eklemesi, gelişimin en önemli göstergeleri olarak değerlendiriliyor. Pist üzerindeki sıralama her zaman istenilen seviyede olmasa bile veri analizleri ve sürüş gelişimi açısından olumlu sinyaller alınması, Yamaha cephesinde geleceğe daha umutlu bakılmasını sağlayan temel unsurlar arasında bulunuyor. Toprak Razgatlıoğlu denildiğinde akla gelen ilk özelliklerden biri, Dünya Superbike Şampiyonası'nda yıllar boyunca sergilediği kendine özgü sürüş anlayışı oluyor. Özellikle sert frenleme becerisi ve motosikleti limitlerde kullanabilmesi onu rakiplerinden ayıran en önemli özellikler arasında gösteriliyor. Borsoy de bu farklı yeteneğin altını çizerken, Toprak'ın yalnızca pist üzerindeki performansıyla değil, kişiliğiyle de dikkat çektiğini söyledi. Deneyimli yönetici, takıma yaklaşımı ve mütevazı tavırları nedeniyle geçmişte birlikte çalıştığı Nicolas Sterol ile Marc Marquez'in eski ekip arkadaşı Luis Alonso'yu hatırladığını ifade etti. Böyle bir benzetme, hızdan çok karaktere yapılan vurgu nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. MotoGP'de gözler yalnızca mevcut sezona çevrilmiş değil. 2027 yılında yürürlüğe girecek yeni teknik kurallar, şimdiden tüm üreticilerin hazırlık planlarını şekillendiriyor. Şampiyona o tarihten itibaren 850 cm3 motorlara geçerken, lastik tedarikçisi de Pirelli olacak. Bu değişikliklerin Toprak açısından avantaj oluşturabileceği yönünde uzun süredir değerlendirmeler yapılıyor. Bunun en önemli nedeni ise, Türk sürücünün Superbike kariyerinde yıllarca Pirelli lastikleriyle yarışmış olması. Alışık olduğu lastik karakteristiğinin MotoGP'ye taşınacak olması, uyum sürecini hızlandırabilecek önemli etkenlerden biri olarak görülüyor.
Elbette bunun pistte ne kadar fark yaratacağını zaman gösterecek, ancak beklentilerin yükselmesinin temel nedeni de tam olarak bu değişim süreci. Çekya Grand Prix'sinin ardından Brno pistinde gerçekleştirilen 850 cm3 testleri, Yamaha adına önemli bir çalışma fırsatı sundu. Fabrika yarış kadrosundan piste çıkan tek isim Toprak Razgatlıoğlu oldu. Böylece hem tamamen yeni geliştirilen motosikleti hem de Pirelli lastiklerini ilk kez aynı ortamda deneyimleme şansı yakaladı. Testlerin amacı tur zamanı kovalamaktan çok, geleceğin paketini anlamaya yönelik veri toplamaktı. Mühendisler için elde edilen her geri bildirim büyük değer taşırken, Toprak'ın farklı teknik özelliklere sahip motosiklet hakkındaki yorumları da geliştirme çalışmalarının yönünü belirleyecek önemli unsurlar arasında yer aldı. Bu nedenle Brno'daki sürüşler, sıradan bir testten çok daha fazla anlam taşıyordu. Gino Borsoi, Brno'da yapılan denemelerin ardından genel tablonun umut verici olduğunu belirtti. Geliştirme sürecinin henüz başlangıç aşamasında bulunduğunu hatırlatan takım patronu, buna rağmen doğru istikamette ilerlediklerini söyledi. Özellikle yeni motor yapısıyla birlikte motosikletin rakiplerine biraz daha yaklaştığını ifade eden Borsoi, Pirelli lastiklerinin de Toprak'ın sürüş karakterine daha uygun hissettirdiğini dile getirdi. Bu değerlendirme, yalnızca sürücünün rahat hissetmesi açısından değil, motosikletin potansiyelini ortaya çıkarabilmesi bakımından da önem taşıyor. Çünkü pilot ile lastik arasındaki uyum, modern MotoGP'de performansı doğrudan etkileyen en kritik unsurlardan biri kabul ediliyor. Her şeye rağmen Yamaha cephesi henüz hedefe ulaşıldığı düşünmüyor. Borsoi'nin açıklamalarında özellikle geliştirilmesi gereken alanlara dikkat çekmesi bunun en açık göstergesi oldu. Yeni 850 cm3 motosikletin genel dengesinde belirgin bir ilerleme sağlandığını, performansında olumlu yönde değiştiğini ifade etse de yapılacak daha çok iş bulunduğunu açıkça söyledi. Bu yaklaşım, takımın gerçekçi bir değerlendirme yaptığını ortaya koyuyor. Erken dönemde büyük iddialar ortaya atmak yerine, adım adım ilerlemeyi tercih eden ekip, teknik gelişimi zamana yaymayı planlıyor. Böylece gelecekte daha rekabetçi bir pakete ulaşabilmek için sağlam temeller oluşturmayı hedefliyor. Borsoi'nin açıklamalarının tamamı bir arada değerlendirildiğinde ortaya net bir tablo çıkıyor. Pramac Yamaha, Toprak Razgatlıoğlu'nun yalnızca bugünkü derecelerine odaklanmıyor. Onun öğrenme isteğini, çalışma disiplinini ve takımla kurduğu güçlü iletişimi de en az pist performansı kadar değerli görüyor. MotoGP gibi son derece zorlu bir şampiyonada ilk sezonunu geçiren bir sürücü için bu güven ortamı büyük önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde motosikletin gelişmeye devam etmesi ve 2027 teknik düzenlemelerinin devreye girmesiyle birlikte beklentilerin daha da artacağı açık. Şimdilik kesin olan tek şey ise Yamaha yönetiminin Toprak'ın gelişiminden memnun olduğu ve geleceğe dair umutlarını korunduğu yönünde verdiği güçlü mesajlar.